Bir kurum düşünelim. Çalışanlarını motive etmek istiyor ve performanslarını artırmak için oyunlaştırma yöntemlerini kullanmak istiyor. Şimdi nasıl özel prim ve ödüller oluşturabilir bu kurum? Şimdi bu konu zaten çok sıkça karşılaştığım konulardan bir tanesi. Bizim ana konularımız itibariyle bize çok soru geliyor burada. Benim de kendi niş ana konum aslında ödül sistemleri, prim sistemleri. Şunu söyleyebilirim bir kere. Başta şunu kabul etmemiz lazım. Her bireyin motivatörleri farklı. Dolayısıyla ödül sistematiğinde tatmin olacağı ödül kurgusu da farklı. Bir kere bunu bilmek lazım. Yani bütün bir gruba aynı ödülü vererek onları motive edemeyiz. Ya bana o kadar ilginç şeyler geliyor ki mesela aynı firmaya gidiyorum diyelim ki danışmanlık ya da eğitim veriyorum. Bir arkadaş diyor ki ya hafta sonu bizi işte pikniğe götürdüler. Çok kötüydü ya benim bütün hafta sonum gitti diyor. Aynı gruptan başka bir arkadaş da diyor ki hafta sonu ne güzel ya gittik işte harika bir piknik geçirdik diyor. Ya aynı kurumdaki, aynı departmandaki iki farklı kişinin bana verdiği geri bildirim bu. O kurumun düzenlediği piknikle ilgili. Buradan bile aslında şunu görüyoruz. Bir piknik birine bir ödül olurken diğerine bir ceza bile olabiliyor. Yani bunu bir kere çok net anlamak lazım. Dolayısıyla ben burada ne ilk arkadaşı ne de ikinci arkadaşı yargılamıyorum. Yargılamam da zaten doğru olmaz. Ama şunu biliyorum buradan. Demek ki ilk arkadaşı piknik motive etmiyor, ikinci arkadaşı piknik motive ediyor. Yani aslında çok objektif bir çıkarım sağlıyorum kendime. Buradan da şuraya geliyorum aslında. Bir ödül sistemi kurarken herkesin farklı ödüllerle motive olduğuna dikkat etmek lazım. Şimdi burada birkaç taktiksel düzeyde, stratejik anlamda değil ama taktiksel düzeyde birkaç şeye vurgu yapmak istiyorum. Bir ödül ya da prim sistemi kurarken. Bir tanesi şu, sistemin adil olması gerekiyor. Bu çok önemli. Adil olması için de somut verilere dayanıyor olması lazım. Dolayısıyla oyunlaştırma platformları bu anlamda bir ödül ve prim sisteminin kurulması için mükemmele yakın sistemlerdir diyebilirim. Çünkü somuttur. Somut olduğu için nettir. Net olduğu için de kim ne kazanıyorsa zaten herkes görür ve kimsenin şunu demeye hakkı yok yani. Ya o onu aldı da işte ben niye alamadım? Ya açık yani veriler çok net. Şimdi bir tanesi bu adil olması çok çok önemli. İkincisi şeffaf olması. Yani kim ne yaparsa hangi ödülü alacak konusu çok çok önemli. Bu da yine oyunlaştırma platformları için çok çok önemli bir artı. Çünkü oyunlaştırma platformlarında her şey şeffaf. Bir tane daha önemli bir özellik var. Bence onu da mutlaka aktarmam gerekiyor. Dediğim gibi bunlar taktiksel düzeyde anlatımlar, stratejik anlatımlar değil ama Freud'un çok önemli bir aslında motivasyonla ilgili söylemi var. Diyor ki insanlar acıdan kaçar, hazza yönelir. Yani bu iki kelime çok önemli. İnsanların temel davranışlarında ve motivasyon sistemlerinde acıdan kaçmak ve hazza yönelmekle ilgili bir durum var. Dolayısıyla bir sistem kuracaksak eğer biz ikisini de kullanabiliriz ama mutlaka dengeli olmak zorunda. Dolayısıyla hazza yönelim ne demektir? Hazza yönelim şu aslında. Ben bir şey yaptığımda karşılığında bir ödül almaktır. Acıdan kaçmak ne demektir? Aslında şu, ben bir şey yapmadığımda bir cezasının olmasıdır. İşte bu iki sistemi kullanabilmek ama dengeli kullanabilmek çok çok önemlidir. Şu an günümüzde birçok firma mesela prim sistemlerin temel şeyi zaten Freud'un bu acı hazdır, işte acı haz kurgusudur. İşte şu kadar ciroyu tuttur, bu kadar prim al. Mesela bu haz odaklı bir kurgudur. İşte şu kadar ciroyu tutturamazsan bu kadar bir ceza var ya da primini alamazsın, aslında acı odaklı bir kurgudur. Dolayısıyla bu ödül ve prim sistemlerinde bunları göz önüne almak lazım. Bir konu daha var bence, yine bu da taktiksel düzeyde. Mutlaka sistemlerin içine hem içsel hem dışsal ödül unsurlarını eklemek lazım. Bu ne demek? Bazı ödüller para gibi ya da elle tutulur somut şeyler olabilir ama bazı ödülleri de daha içsel düzeyde belki kurgulamak lazım. Yani biraz önce de değindik aslında, bir mentörlük vermek, üstad sıfatı vermek. Bu konuda Koray sen bu konuda çok iyisin. Bak gel diğer arkadaşlarına da çalışanlarına da eğitim ver dediğimizde bu da bir içsel aslında motivatörlerden bir tanesi. Dolayısıyla bir ödül ve prim sistemi tasarlarken bu tip kilit unsurlara dikkat etmek lazım. Çünkü adil olmayan, şeffaf olmayan, somut olmayan sistemlerin patlama ihtimali çok yüksektir. Patlama da ihtimali yüksektir derken şuraya gidiyor aslında. Bir insan şeffaf göremediği bir şeyle ilgili akıl yürütmeye başlıyor, dedikodu olmaya başlıyor. Dolayısıyla bunları olabildiğince bu sistemleri şeffaf yapmak lazım, adil kurgulamak lazım. Objektif kriterlerle netleştirmek lazım. Öbür türlü çünkü ciddi anlamda içeride böyle dedikodular oluyor. Hani o onu kazandı, bu bunu oldu, şu şöyle oldu. Buna izin vermemek lazım. O zaman çalışıyor sistemler. Buna izin vermediğimiz süreçte.